Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Yine bugün de gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün ilk olarak hep birlikte şu son birkaç gündür TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun Anka 3 ve Milli Muharip Uçak Kaan'ımıza ilişkin kurmuş olduğu bazı cümleler bayağı bir konuşuldu. Anka 3 ve Kaan projelerinde teslimat tarihlerinin öne çekildiğini belirtmişti. Mehmet Demiroğlu Azerbaycan basınına yaklaşık 1-2 gün kadar önce vermiş olduğu demeçte Milli Muharip Uçağı Kaan'ın 2028'de envantere girmesinin, Anka 3'ün ise 2026'da teslim edilmesinin hedeflendiğini açıklamıştı. Normal şartlarda, yani çok değil 1-2 ay kadar önceydi, yine Mehmet Demiroğlu'na Milli Muharip Uçak Kaan ve Anka 3'ün teslimatına yönelik sorular sorulduğunda kendisi, kıymetli dostlar, 2027 yılında Anka 3 teslim edilecek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, 2029 yılında da Milli Muharip Uçak Kaan yabancı ABD motorlarıyla teslim edilecek demişti. Fakat bugüne geldiğimizde kıymetli dostlar, teslimat tarihleri yani öne çekilmiş durumda. Milli Muharip Uçağı Kaan ilk duyurulduğunda, yani TUSAŞ Genel Müdürü eski Temel Kotil Milli Muharip Uçağı Kaan ne zaman teslim edilecek diye sorulduğunda sürekli 2027 yılı derdi. Tabi bundan yaklaşık 2-3 sene kadar önceydi bu açıklamalar. Daha sonrası Mehmet Demiroğlu geldi. 2028 denilmekteydi ilk aşamada, sonra 2029'a çekilmişti en son. Artık bugüne geldiğimizde 2028 yılında Milli Muharip Uçağı Kaan inşallah Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde olacaktı. Yaşanan gelişmelerden şunu net bir şekilde anlayabiliyoruz. Bölgemizin tam bir ateş çemberine dönüşmesi sonucunda, yani 2-3 sene kadar önce günün biri gelecek İsrail'le ABD İran'ı bombalayacak, petrol fiyatları uçacak falan filan deselerdi, yani herhalde bu kadar kısa vadede biz bunları yaşarız demezdik. Çünkü niye? Zaten geçmiş zamanda tonlarca badire atlatmıştık. Fakat dünyanın o sürekli değişen konjüktüründe TUSAŞ'ta doğal olarak bazı projeleri öne çekme kararı almış. Yani şurası da açık ve net ki harıl harıl TUSAŞ mühendisleri Milli Muharip Uçağı Kaan ve Anka 3 için çalışıyorlar. Yani bu bir yıl öne çektik demek belki de mesai saatlerinin %50 artırılması anlamına geliyor kıymetli dostlar. Bu adamların, mühendislerin, teknik personel çaycısına kadar şu an belki de sabahı akşamı, gecesi gündüzü yok, onu belirteyim, hafta sonu hafta içi ben sanmıyorum yani. Anladınız mı? Gerçekten de büyük bir fedakarlık. Bugün ben ayrıyeten bu açıklamaların dışında, teslimat tarihlerinin dışında, bugün yerli motorlardaki Türkiye'nin son durumu ne? Güncel olarak sizler için araştırmalar yapmıştım. Kıymetli dostlar, Mehmet Demiroğlu Milli Muharip Uçağı Kaan 2028'de envantere girecek demişti ya. Şimdi 2028 yılında bileceğiniz üzere ABD üretimi F-110 motoruyla envantere girecekti Kaanlarımız. Peki doğal olarak aklımıza şu soru da geliyor. Türkiye'nin elinde şu an Amerika Birleşik Devletleri'nden hali hazırda alınmış kaç tane F-110 motoru var? 2025 yılının sonu itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nden 10 adet F-110 motorunun teslim alındığı belirtilmişti. Gelecek planı ise Türkiye seri üretim aşaması için toplamda 80 adet daha F-110 motoru tedarik etmek üzere ABD ile görüşmelerini şu an sürdürmekteydi. Süreç olumlu seyrediliyor deniliyor iki taraftan da, ama net bir şey de yok. Amerika Birleşik Devletleri F-110 motorlarını verir mi, vermez mi? Yine yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Tüm bu motor mevzularının sonunda bunları falan bir kenara koyalım kıymetli dostlar. ABD'den F-110 motoru belki evet 2028 yılında hani 3'er 5'er adet Milli Muharip Uçağı Kaan ciddi ABD motoruyla uçacaktır belki tahminlerime göre, ama yani bize asıl lazım olan TF-35.000. TF-35.000'lerdeki son güncel durum kıymetli dostlar 2031-2032 yılı aralığı. Yerli motorumuz Allah izin verirse o zaman tamamlanacak. Zaten Mehmet Demiroğlu kendisi de söylemişti. Yerli motor TF-35.000'in tamamlanmasıyla beraber ihracatlar da o motorla başlayacak. İlk olarak Endonezya 40 adet. Kıymetli dostlar, yani işin sonunda şöyle bir tablo çıkıyor en azından Milli Muharip Uçağı Kaan için. Şu mevcut durumlarda Amerika Birleşik Devletleri'nden F-110'lar evet yani beklenecek. Amerika Birleşik Devletleri ile bir şekilde masaya oturulacak, ikna edilmeye çalışılacak. Amerika Birleşik Devletleri o yoğun İsrail baskısına rağmen, eğer ki o uçakların motorları gelirse ABD'den ciddi 2028 yılında 10'ar 20'şer tane Milli Muharip Uçağı Kaan'a sahip olabiliriz. Zaten ilk aşamada 20 adet Kaan'ın teslimi öngörülmekteydi 2028 yılına doğru. Fark etmişseniz yaşanan tüm süreci sizlere, tüm obje
objektifliğiyle anlattım. Yani olanlar bunlar, başka şeylerden bahsetmiyorum. Devamında Anka 3'e gelecek olduğumuzda, şimdi Anka 3 bu yıl içerisinde teslim edilecek. Kendisi bizzat açıklamıştı Mehmet Demiroğlu. Normal şartlarda bir sene sonra 2027 idi. Bugüne geldiğimizde TF6000 motoru, Anka 3'te kullanılması planlanan TEİ üretimi motorda aslında haberler birazcık da güzel yani. Mesela son olarak TEİ Genel Müdürümüz Mahmut Faruk Akşit yapmış olduğu açıklamasında normal şartlarda biz TF6000'de 6000 libre maksimum işte bir çalışma gücü beklerken şu an 5900 libreye ulaştık diyordu. Yani yer testlerinin büyük bir oranda tamamlandı ve yavaş yavaş artık TF6000'in hazır olduğunun müjdesini vermişti. 2028 yılı gibi TF6000 Anka 3'lere entegre edilecek ve Anka 3'ümüz yerli motorla uçmaya başlayacak. Şu an Ukrayna motoru bulunmakta Anka 3'lerimizde. Onu da belirtmiş olayım. TF10.000'de de gelişmeler yine devam ediyor. O da Kızılelma'da kullanılacak, bileceğiniz üzere artık afterburner'lı bir yapıya sahip olacak art yakıcılığı. Onda da yine 2028-2029 yılları arasında güzel haberlerin gelmesi beklenmekte. Motor konusundaki son durum bu şekilde. Devamında kıymetli dostlar, Azerbaycan basına Mehmet Demiroğlu röportaj verdi dedim. O röportajda bazı kısımlarda benim dikkatimi çekmişti. Özellikle de Anka 3'e ilişkin. Mehmet Demiroğlu Anka 3'e ilişkin diyordu ki, Anka 3'e yönelik beklentimiz çok büyük. Her davet ettiğimiz heyet Anka 3'ü gördüğünde şaşırıyor ve birlikte üretmeyi teklif ediyor. Seri üretim faaliyetlerimiz Anka 3'te de devam ediyor. İnşallah 2026 yılında Anka 3'ümüzün hava kuvvetlerimize teslimatını gerçekleştireceğiz. Ardından dost ve müttefik ülkelerimizin ihtiyaçlarını karşılayacağız. Anka 3, 6. nesil savaş konseptinin başrol oyuncularından birisi olacak. Düşman hava savunma sistemlerine yakalanmadan görevini yapabilecek bir insan hava aracı. Ayrıca Kaan pilotlarından uçuş esnasında alacağı talimatlarla düşman hava sahasında bizlere avantaj yaratacak bir konsepte sahip. Hayalet uçağımız karda yürür, izini belli etmez diye Mehmet Demiroğlu dikkat çekici Anka 3 açıklamalarını sonlandırmıştı. Hemen devamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir gidelim mi? Kıymetli dostlar, geçtiğimiz günlerde bileceğiniz üzere işte sözde Güney Kıbrıs Rum yönetiminin askeri bağımsızlık cart curt kutlamaları falan vardı. Bunların sözde askerleri, artık militanları Kıbrıs Yunan'dır şeklinde bazı tezahüratlarda, sloganlarda bulunmuşlardı. Bu açıklamalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı'ndan çok dikkat çekici cevaplar geldi. Özellikle de çok önemli Türkiye vurgusu vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Yunanistan'daki bir törende sözde Rum Milli Muhafız Ordusu askerlerinin Kıbrıs Yunan'dır şeklindeki sloganlarına tepki göstererek Kıbrıs'ta Türk varlığı ebediyen yaşayacaktır dedi. Ayrıca kıymetli dostlar, Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki Büyükelçisi Konstantinos Kollias'ın Türk askerlerin adadan ayrılması ve garantilerin kaldırılması yönündeki söylemlerini hadsizlik olarak nitelendiren Üstel, Rum askerlerinin Kıbrıs Yunan'dır sloganlarına da tepki göstererek Kıbrıs'ta Türk varlığı ebediyen yaşayacaktır, Türkiye'nin ve Türk askerlerinin adadan ayrılması hayal dahi edilemez ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye artık eski Türkiye değil, herkes hesabını kitabını buna göre yapsın şeklindeki açıklamasının kendilerine güç verdiğini vurgulayan Başbakan Üstel, çünkü ana vatanımız sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değildir. Rum liderliği de hesabını kitabını buna göre yapmalıdır değerlendirmesinde bulunmuştu. Sayın Başbakan Ünal Bey gerçekten anladıkları dilden sözlü Rum kesimine çok iyi cevap vermiş. Orası ayrı ama fark ettiniz mi kıymetli dostlar? Şu son dönemlerde özellikle işte İran, ABD, İsrail savaşın etkisiyle bunlar birazcık güce mi geldi? Bunlar birazcık cesaret mi buldu sağdan soldan bilinmez ama kıymetli dostlar, bu özellikle de Rumlar, Yunanlılar ada üzerinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden çok fazla bu tür demeçlerde bulunmaya başladılar. Gerek işte bunların işgal altındaki Türk adalarına yerleştirmiş oldukları patriot sistemleri falan filan. Bunlar bir yerden cesareti aldılar. Onu belirteyim. Fakat kıymetli dostlar, bu açıklamaların hiçbir şekilde zaten karşılığı yoktur. Özellikle de mesela Hulusi Akar'ın sosyal medyada paylaşımı vardı, eski Milli Savunma Bakanımız. Tam da böyle işte o curcunanın, Kıbrıs curcunasının yaşandığı günlerde, bir iki gün kadar önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmişti. Hulusi Akar orada Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyordu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demiyordu. Doğrusunu diyordu. Orada açık açık canı isteyen gelsin alsın bizden diyordu. Yunanlara güzel bir gönderme yapmıştı. Kıymetli dostlar, yaşanan gelişmeler Kıbrıs'ta bu şekildeydi. Bugün haberlerimizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Kanalımıza eğer ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz diyorum ve
Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.